Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz yoğun bir gündü benim için. O yüzden muhtemelen ilk güne yetişmez bir videonun editi. Bu sebeple şimdiden kusura bakmayın. Herhalde benim açımdan da bir ilk oldu. Bu zamana kadar hep ilk güne yetiştirmiştim videoları ama bir daha olmaz. Bölüme geçersek genel anlamda hala çok fazla tat kaçırıcı yer var ama bu bölüm özelinde ben epey beğendim açıkçası. Özellikle karakterler arasındaki o iletişimleri, karşılıklı muhabbetler falan epey hoşuma gitti. Alice ve Aemond kısımları çok iyiydi. Aegon ve Larys kısımları da aynı şekilde. Rhaenyra ve Daemon konuşmaları da bence mükemmeldi. Hepsi diziye derinlik kattı. Yine şehir muhafızları kısımları, Cole'un sahneleri falan öyle gerilimi adım adım artırmaları falan epey iyi ayarlamışlar. Ayrıca tüm oyuncuları da uzun bir sürenin ardından ilk defa bu kadar orantılı eşit dağılımlı olarak görmüş olduk. Hemen hemen herkes vardı videomuzda. İsterseniz hemen başlayalım incelemeye. Cole ve ordusu Nehir Lordlarının ordusunu yavaşlatmayı kendine hedef edinmişti. Cole kendine bir hayat amacı olarak görmeye başlamıştı bunu. Aslında teknik olarak da çok geride kalmış olmaları lazım bunların. Çünkü diğer ordunun yola çıkması ve Cole'un ordusunun Harrenhal'a ulaşması arasında epey süre geçti. Fakat bir şekilde yetiştirmişler. Sorgulamıyorum burayı. Hatta önüne geçmişler ki köprüleri falan yıkarak bu Nehir Lordlarının ordusunu yavaşlatmaya çalışıyorlar. Aslında God's Eye tarafında Daemon bunlardan ayrılmıştı. Haritamı da açayım, isterseniz oradan devam edelim. Yani normalde bunlar doğrudan şu yoldan ilerlemeleri gerekiyordu. Altın yol üzerinde o nehirle olan o kesişim yerlerinde falan bir sürü köprü vardır. Yani bu kesin. Lore haritası üzerinden mesafe olarak düşünürsek bunların yaklaşık 3 haftada falan, hadi ordu çok büyük falan diyelim, 3-4 hafta arasında Tumbleton civarlarında olması gerekiyordu teknik olarak. Ama nedense iki nehir arasına inmek yerine yani böyle şu taraftan böyle nehrin diğer tarafına doğru geçmişler gibi. Lord Piper Stone Sept'e gönderilmeye çalıştığına göre yani bunların da herhalde şu bölgelerde bir yerlerde olması gerekiyor diye tahmin ediyorum ben. Bu arada Lord Peter Piper'da geçen sezon biz görmüştük o Daemon'un ikna sahnelerinde falan, Nehir Lordları kısımlarında veya o gece uyandığı geldikleri sahnelerde falan. Bu bölümde aslında biraz daha böyle ön plana çıkmaya başladığını görecektik ki İlk baskında Cole tarafından öldürüldü. Yani aslında tanıdık bir yüzümüz yok burada. Kitaplarda ise Lannister ordusuyla savaşırken ikinci çatışmada ölüyordu. Lannister'ların o nehri geçtikten sonraki olan çatışmada ölüyordu. Burada ise ölümü doğrudan Cole'un elinden oldu. Cole demişken artık sanki onu böyle bir derinlemesine konuşmanın vakti geldi diye düşünüyorum ben. Onun sorunu aslında öfke değil. Tamamen utançtan kaynaklı. Tüm hayatı kendi kafasında kurduğu o profile ulaşmakla alakalı. Disiplinli, çalışkan ve kimliğini onur, sadakat üzerine kuruyor. Yani böyle biri olmak istiyor. Tüm hayatını buna adamış. Gwen'in anlattığı o çocukluk hikayesi falan hep var olma, kendine bir benlik inşa etmeyle alakalı. Fakat kendi içinde bunun utancını hissettiği an ise doğrudan kendini suçladığı için bunu öfke patlamalarıyla gösteriyor. Gitti kendi isteğiyle Rhaenyra ile ilişkiye girdi. Yeminini bozdu. O benlik algısı kırılmaya başladı. İçindeki utancı kabullenemez hale geldi, o kendi utancını. O kusursuz kimliği bozuldu yani. Tabi bunun sonucu olarak da sorumluluğu alacak bir karakter de değil. Ne yaptı? Bu baskıyı kaldıramadı ve gitti Laenor'un düğününde Joffrey Lonmouth'a patladı. Viserys'in ölümü sonrası mesela konseyi hatırlayın. Harold Westerling yine o yeminine sadık kalmayı seçmişti. Onların yeşillerin yanında olmamıştı. Çünkü onurlu bir duruşu vardı onun. Öyle olmayı seçmişti ve siyasetin bir parçası olmadı. Yani Cole'un yıllardır kendine yaratmaya çalıştığı o şövalyelik idealini temsili gibiydi orada Harold Westerling. Ve Cole yine aynı şeyi hissetti. Kendi utancına katlanamadı ve bunu bir savunma mekanizması olarak o direkt öfke seçeneğine başvurdu. Önce Westerling de denedi bunu. Daha sonra da gitti masum birine, Lyman Beesbury'yi öldürdü. Blood and Cheese olayında yine gitti Alicent ile ilişkiye girdi. Helena'nın kapısında nöbet tutması gerekirken yine yeminini bozdu. Jaehaerys'in ölümüne sebep oldu. Bunu yine kaldıramadı ve gitti kendi suçu yüzünden Arik'i suçladı ve adamı doğrudan ölüme gönderdi. Özetle o kendi ahlaki çelişkileri hayat tarafından bir şekilde yüzüne vurulduğu zaman tamamen kendini kaybeden bir isim. Cole aslında kralın eli olduğu anda kafa olarak pik yapmıştı ve o andan itibaren mental olarak adım adım geriye gidiyor. O olay anında bu görevi alacağını bilmiyordu. Zaten Aegon'un da düşünüp yaptığı bir şey değildi. Böyle anlık tartışmanın harareti ve daha öncesinde de o Larys'in doldurmasıyla beraber Otto'ya tepki olarak verdiği bir karardı bu. Cole ise bunu beklemediği için kendi seviyesinin çok üzerindeki bu görevin altında ezildiğini hissetmeye başladı zaman içerisinde. Çünkü ilk başta bu olay öncesi 2. sezonun ilk bölümünde ne yapmıştı?
gitti Aemond'la beraber oldu ve kralın arkasından gittiler, bir plan kurdular bunlar. Kralın arkasından diyorum çünkü kendini göreve getiren o Aegon'un arkasından iş çevirdi. Daha sonrasında da yaptığı planı zaten eline yüzüne bulaştırdı ve sonuç olarak kralın ölümcül şekilde yaralanmasına sebep oldu. Tüm bu olayda içten içe Aemond'un kendini sattığını da biliyor bir noktada. Burası aslında bir kırılmaydı. Artık bu savaş itibariyle ki orada da gördü, ejderhalar varken kendi rolü olmadığını tamamen biliyor. O yüzden de o öfkesi bir anda kayboldu. Burada bir karakter kırılması yaşadı. Yorgun, karamsal, böyle kaderci bir moda geçti. Zaten ne yaparsak yapalım bir şekilde öleceğiz modunda. Kaderin tamamen kabullenmiş şekilde takılıyor şu anda ve bundan sonra yapacağı tek bir şey vardı. Bu moda girdikten sonra başka bir seçeneği yok, başka bir ihtimal de yok. Kral topraklarına adım attığı ilk günkü haline döndürecekler onu. Ölürken bari doğru şeyi yapayım diyerek ölecek ve arkasına bakmadan da devam edecek. Onun için artık biraz günah çıkarma, kefalet ödeme yerleri burası. İşe yarar mı sanmıyorum ama dizideki Cole karakterine baktığım zaman senaryonun ben bu şekilde yazılacağına emin gibiyim ki o şekilde de ilerliyoruz zaten. Dizide de çok geniş bir yer ayrılmıştı ona bu bölüm itibariyle ki bu sezon çok fazla görmedik onu aslında biz. Nehir Lordlarının ordusunu yıprattıklarını gördük. Bunda belli oranda da başarılı oldular. Fakat en sonunda yanlış bir hedefe yöneldiler ve peşlerine kış kurtları takıldı. Yani Cole'un büyük orduya yaptığı muameleyi şimdi kış kurtları ona yapıyor. Rol değişimi oldu burada. Tuzaklar, baskınlar falan böyle bir adım adım bir gerilimin içine çekiliyorlar. Cole zaten diğer yandan kendi adamlarını da çok zorluyor. Kullandıkları işte yollar, patikalar, zor şartlar falan tamamen yıpranmış durumdalar. Bir avuç adam kalmış geriye ve şu anda konum olarak da rezalet bir noktadalar. Arkadan bir saldırı alsalar nehir tarafında sıkışıp kalacaklar. Eğer bir şekilde yüzerek falan nehri geçmeyi başarırlarsa zaten yorgun olacaklar ve şehrin diğer tarafında da pusu yeme ihtimalleri her zaman var. Yine sıkışacaklar yani. Ama görünen o ki biz gelecek bölümü yine bu sahneyle açacağız. Ayrıca Gwaine de Cole'un ölüme gittiğini anlayıp ondan ayrıldı. O da muhtemelen Tumbleton'a, Ormond'un yanına savaşmaya gidecek. Karaer'in lanette karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu kale lanetli Harrenhal, artık bunu net bir şekilde öğrendik biz. Bu lanete zaten daha önce defalarca bize işaret edildi, anlatıldı falan. Biz bunu Game of Thrones'ta da sıkça duymuştuk. House of Dragon'da ilk sezonda da duymuştuk. Bu çok eskilere kadar giden bir hikaye. Fetih zamanında bu kalenin lordu Harren burayı inşa etmek için yapmadığı eziyet kalmamış. Sayısız tutsak çalıştırmış, böyle köleler falan, ya bir sürü insan burada ölmüş bu kalenin yapımında. Acayip de vahşi bir adam zaten. O dönemde buna güvenip, yani kalesinin sağlamlığına güvenip savaş esnasında Aegon'a çok böyle tepeden atıp tutuyor. Büyük laflar ediyor. Bu surlar aşılamaz, sen bu surları yıkamazsın. Senin ejderhaların bu işe yaramaz. Hani bu taşlar işte çok sağlamdır, asla ateşe karşı dayanıklıdır falan, hani ben bizzat kendimi yaptım falan diyor. Tabii kalenin halinden de anlaşılacağı üzere Aegon Balerion'la beraber tepelerine çöküyor. Balerion'un ateşi kaleyi tamamen perişan ediyor. Taşları falan eritiyor ve şimdiki haline getiriyor. Zaten biz bunu Game of Thrones'ta Tywin Lannister'ın ağzından da dinlemiştik. İşte o tarihten beri bu kale hangi haneye verilirse verilsin soyları tamamen kurumuş. Lanetin bize bakan yönü aslında bu. Lanet dediğimiz şey de bu aslında. Diğer yandan da Aemond ayaklanmaya başladı. Fakat Vhagar ortalıkta yok. Muhtemelen yiyecek bulmak için oraya buraya gidip duruyor. Bayle ve Adam'ın ağzından biz bunu doğruladık zaten. Onlar da Aemond'u takip ettiklerini sanıp o yakılan yerler arasında bir bağlantı falan kurmaya çalışıyor ama Vhagar tamamen kafasına göre rastgele takıldığı için herhangi bir ipucu bulamıyorlar. Alice ve Aemond sahneleri de epey iyiydi. Arkadaki sesler, konuşmalar falan, Alice'in doğrudan Aemon'a anne rolü oynaması ki kendi ağzından da söyledi bunu zaten. Aemond Aegon'un sesini duyuyor o sahnenin birinde. Ben 2 tane ses seçebildim burada. Zaten hani 2 tane şeyi açıklar gibi oldular devam sahnesinde. Uyku Kalesi'ndeki o savaşta tam Vhagar'ın ateş püskürtmeden önceki o Aegon'un bağırması vardı. Onu duyduk. Sonra da genel evdeki o Aegon'un Aemond'un kendisiyle dalga geçtiğindeki böyle bir kahkahası vardı, gülmesi vardı. Onu duyduk. You see, I did not exaggerate. Bunlardan ilkini Aemond zaten doğrudan Alice'e söylüyor sahnenin devamında, ben duydum diye. İkincisini ise biz aralarındaki ilişkiden ekranda görüyoruz. Sahnede birebir zaten aynı. Aegon'un
Aemond'u yakaladığı genel evdeki o kısmı hatırlayın. Aemond yine böyle hemen hemen bir benzer bir pozisyonda sarılmış yatıyordu Sylvie'ye. Böyle anne karnındaki bir cenin izlenimi vermişler. Yine burada da annesi yerine koyup yani o hissi arayıp sarılıyor Alice'e zaten. Balkondaki sahnesinde de Alice doğrudan söylüyor bunu. Aemond'un o terk edilme korkusunu tetikliyor tüm bu olanlar. Bu zaten sürekli konuştuğumuz bir şey. Hatta Vhagar'ın gittiğini duyduğunda da verdiği tepki de aslında doğrudan bu sebepten. Diğer taraftan da şu kara keçi konusunda da bir fikrim var aslında. Yanılmıyorsam 4. görüşümüz oldu bu. Tekrardan bir kontrol etmem lazım. Parçaları birleştirdiğim anda onu da anlatırım. Daemon ve Alice üzerinden ayrı bir video çekeceğim zaten. Muhtemelen o videonun içeriğine yetiştiririm. Şehir muhafızları ise birer birer avlanmaya başlıyor. Yeşiller iç tarafı karıştırmaya çalışıyor. Ormund tamamen boş durmuyor yani. Düzen aslında burada tamamen o iç düzen şehir muhafızları üzerinden dönüyor. Konuyu zaten defalarca anlattım. Ve Ormund da oradan test etmeye, oradan vurmaya çalışıyor yani siyahları. Bunu yapanlar da aslında şehir muhafızlarının bir parçası. Gerçi tam parçası da sayılmaz da zamanda Hightower'lara bağlı olanlar Hightower askerleri yani teknik olarak onlara da böyle bu tarz bir rol verilmişti. Tamamen şehir muhafızları olmamıştı ama böyle kapı koruma tarzı belli yine ortak kesişim kümesi olan roller verilmişti. Ve biz birkaçını daha önce Alicent'ın o kulelerin üstündeki askerlere o akreplerin oradaki sahnesinde silah bıraktırma sahnesinde görmüştük. Ayrıca bunun ikinci ayağı olan Hightower'ların o inanç üzerinden de her zaman böyle bir gücü vardı zaten. O yüzden bunlar tamamen böyle tekil olaylar değil yani her tarafa sıçrayabilecek şeyler. Yani Ormund'un çok daha büyük bir planı var. Şehri tamamen kaosa sürüklemek istiyor ve bölüm içerisinde gördük ki bu konudaki bağlantıları çok sağlam. Nereden kışkırtacağını biliyor gibi. Zaten daha öncesinde de o duvar yazıları falan yine muhtemelen onun parmağı vardı. Siyahlar için şu olaylar dışarıdaki Vhagar'dan ya da 15.000 kişilik ordusuyla bekleyen Ormund'dan daha tehlikeli bir mevzu. Zaten final sahnesinde de gördük şehir muhafızlarının ne hale getirdiklerini. Kendi üstlerini basmışlar ve herkese aynı muameleyi çekmişler. Boğazlarını kesip bağırsaklarını sökmüşler. Bence adım adım gelişen sahneler falan epey güzeldi. O gerilimi falan verdiler. Sadece takıldığım bir nokta var. Şehir muhafızları kendi mekanlarında hatta kendi liderleri de var orada. Bu kadar kolay alt edilmemeliydi bence. Bu adamların üstüne gidip bunu yapması kolay iş değil. Şehirdeki bir numaralı silah gücü bu adamlar. Biraz fazla aciz duruma düşürülmüş. Yani onların biraz daha böyle etkisi olduğundan daha aşağıda gözüküyor şu anda. Öyle bir konuma geldi bunlar. Ama bunu bir kenara bırakırsak ben işleniş şeklini sevdim. Bu arada bu sezon içerisinde şehir muhafızlarının başı olarak tanıdığımız Sir Luthor Largent da ölenler arasında vardı. Gelelim Rhaenyra'ya. Mesela şu Frey mevzusu. Şunu yapmasına hiçbir motivasyon yok. Oğlun gitmiş bir anlaşma yapmış ve belli şeyler vaat etmişsin. Bu arada şu kış kurtlarının geçişi için Harrenhal anlaşması acayip dengesiz bir anlaşma. Tek taraflı bir anlaşma. Evet o an için çok pratik bir çözümdü. İşe de yaradı ama ben Harrenhal'u böyle bir anlaşmayla vermek istemezdim açıkçası. Öte yandan da sen bir anlaşma yapmışsın ve cayıyorsun. Lady Sabitha Frey burada sonuna kadar haklı. Senin oğlun gitti konuştu. Sana geldi aferin iyi yaptın dedin. Anlaşmayı onayladın. Karşı taraf geldi anlaşmada üzerine düşeni yaptı. Ama birdenbire ne değişti? Tamam adamlara bari çözüm öner yani. Ben size Harrenhal'un ya bu yaptığınızın karşılığı değil. Bunu veremem. Onun yerine şunu yapabilirim falan de. Gerçi konseyi aldı. Konsey de gerçi yol geçen ana gelen geçen giriyor zaten ama şu Rhaenyra açısından kendini destekleyenleri kendine düşman etmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Muhtemelen burada Game of Thrones üzerinden yine o acil geçit ihtiyacı Freyler anlaşma üzerinden böyle bir üçgen kurmaya çalışmışlar. Robb üzerinden yani benzerlik olsun diye. Ama konumuzla da çok alakası yok. Şu dönemde yaşayan tüm Targaryenlar arasında bir tane adam yok taht yönetmeyi becerebilecek. En aklı başında olan yine Jace'ti. Şu siyah konsey beni gerçekten çıldırtıyor. Bu kadar beceriksiz nasıl bir araya toplanır gerçekten anlamak mümkün değil. Bir yanda Lord Manderly ile Lady Frey dedikodu yapıyor. Rhaenyra Aemond derdinde. Myselle zaten hayal aleminde. Kendi kendine takılıyor bir şeyler yapmaya çalışıyor falan. Daemon tamamen şehir muhafızlarının derdinde. Ortak bir konu bile yok. Rhaenyra'nın konseyleri zaten en başından itibaren böyleydi ama gerçekten işe yaramazlar. Bu arada en haklı olan Daemon içinde o askeri gücünün zayıflamaya başladığını falan farkında. Zaten bunu net bir şekilde biz bölümün finalinde gördük. Bunu anlatmaya çalışıyordu kaç bölümdür ama onu ciddiye alan yok. Bir de şuradaki en iş bilen adam, en ne dediğini bilen adam kesinlikle Üstad Orwell. En tecrübelileri de zaten o. Biraz böyle ortalığı falan toparlamaya çalışıyor. Net konular atıyor ama yani sonuç olarak en işe yarar adamın da bir hain yani. Daha yeni Alicent ile gizlice iş çevirip Helena'nın çocuğunu saklamaya çalıştı. Şu zamanda kralın eli olmasını isteyeceğimiz
ya da konseye almak isteyeceğimiz isimler arasında bir sıralama yapsak Corlys'i çok net bir şekilde 1'e koyarım, açık ara. Ama kraliçemiz piçlerin soyadını değiştirecek saçma sapan böyle konuyla bile alakasız bir imza atmaktan kaçtığı için böyle bir adamı küstürdü, kaçırdı. Şimdi aynı şey Daemon'a yapıyor. Kademe kademe bunun Daemon'a yaptığını ve onu takmadığını, dışladığını biz görüyoruz. Bunun yanında da çevresinde ne kadar böyle güvenmemesi gereken adam varsa, Mysaria olsun, Orwell olsun, Alicent olsun, ağızlarına çıkan her kelimeye balıklama atlıyor. Ama etrafında aklı başında gerçekten böyle bir şeyler öneren adamları da sürekli böyle tersliyor, uzaklaştırıyor, dışlıyor. Evet, Rhaenyra kafayı yiyor. Paranoyaklaşıyor. Her geçen gün biz bunu görüyoruz. Tüm hayatı boyunca zaten güvensizlikler içinde yaşadığı bu noktaya da gelebilir karakter olarak. Bu konuda benim hiçbir sıkıntım yok ama bu geçişin bu kadar hızlı olması beni rahatsız ediyor. Rhaenyra bunları yapabilir, böyle bir karakter. Gerçekten buna itirazım yok ama keşke bunun altını doğru şekilde doldursalar. Dragonstone'daki konseyin arkada bırakması, Daemon'u hiç ciddiye almaması, Corlys'i bir anda saçma sapan sebeplerden silmesi falan bence izleyiciye çok geçmedi. Hiç değilse bana geçmedi. Alicent ilişkisi, Mysaria ilişkisi falan, hani yakındaki ilişkileri de aynı şekilde. Rhaenyra neden böyle davranıyorun altı tam olarak dolmuyor bence. O yüzden de saçma sapan böyle salaklıklar yapıyor gibi gözüküyor. Ben öyle görüyorum. En başından mesela Üstad Orwell meselesi. Yıllarca bu adam senin altını kazdı. Gitti Aegon'u tahta geçirdi. Viserys'in hastalığı süresince bile tam güven vermiyordu. Ama Rhaenyra açısından bunda hiçbir sorun yok. Diğer yandan oğlun kapını kilitledi diye yıllardır yanında olan üstadını bir çırpıda sildin. Bu kadar basit olmamalı. Daeron Ormond ikilisinin oynadığı sahnede de Osprey hanesi üzerinden 7 Krallık Şövalyesi'nin 2. sezonunda bir selam çakıldı. Osprey'leri biz orada daha yakından tanıyacağız. Merya Martell konusunda da Ormond'un biz çok dikkatini çektiğini gördük bu ismin. O da Aegon the Conqueror'ın Dorne'u fethetmesini engelleyenlerden biridir. Bildiğin bezdiriyor. Targaryenları perişan ediyor, telef ediyor. Tüm diyara bir ejderhaya karşı nasıl savaşılır ve lokasyonlar, çevre etkisi savaşta nasıl kullanılır dersi veriyor. Sonrasında da Meraxes gibi devasa bir ejderhayı insan eliyle öldürmeyi başarıyorlar zaten. Aegon zamanında Dorne fethedilememişti. Bunda aslan payı kesinlikle onundur. Nasıl bir yöntem kullandıklarından Ormond zaten bahsetti. O kısmı tekrarlamaya gerek yok fakat burada Ormond açısından önemli olan şu: sadece kazanmak istiyor. Ne şekilde, nasıl olduğunun, ne kadar vahşileştiklerinin hiçbir önemi yok. Sadece kazanmak istiyor. Zaten şehir muhafızlarına yaptıkları bunun en büyük göstergesi aslında. Ve Darion'a kaybettikten sonra kazanıyorsan yaptıkların için asla özür dileme minvalinde bir şey söyledi zaten. Hepsi aynı noktaya çıkıyor bunların. O yüzden şehir içinde bu altın pelelinleri açık açık bu şekilde doğrayabiliyorlar ya da masum insanlara ejderhaya yedirilebiliyor. Hep aynı bakış açısı, yani onun kafasını biz net bir şekilde görüyoruz. Ama Daeron için beni böyle rahatsız eden, böyle içim ürperten, böyle içgüdülerimi harekete geçiren bir şeyler var. Darion'u biz şu ana kadar pasif, yönlendirme açık bir karakter gibi gördük. Tamamen Ormond'un yönlendirmesi hareket ediyor ve sözünden asla çıkmıyor Ormond'un. Ama bu konuda içimi kemiren bir şey var. Yani Daeron burada sanki numara yapıyormuş, kendisini bilerek bu şekilde gösteriyormuş gibi hissediyorum bazen. Bana böyle hissettiren sahneler, böyle bir o bakışlar, tavırlar oluyor. Buna dair net bir kanıtım yok ama bu tarz bir şey çıkarsa da kesinlikle şaşırmam. Diğer yandan da Alicent Helaena'yı açmada sürüklemeye devam ediyor. Helaena zaten bazı şeylerin farkında ve bu karnındaki çocuğu istiyor. Fakat en sonunda gördük ki biz ilk başta Mysaria'ya yakalandılar fakat sonrasında bir şekilde o çıkışı bulmaya başardılar ve içeri tarafta kısıtlı kaldılar. Ama illaki bir noktadan çıkacaklar. Nereden çıkacaklarını hep beraber göreceğiz. Helaena karakterini ben cidden seviyorum. Aslında bizim bu dizinin bence en büyük eksikliği kendi rolünü oynayan yan karakter eksikliği. Ya bu kısım gerçekten çok kötü yazılıyor. İlk sezondan tanıdığımız o sabit yan karakterler veya ikinci sezonun başından falan tanıdığımız karakterler kalmadı dizide. Değişim bazen güzeldir. Buna hiç itirazım yok ama zaten biz ilk sezon tamamen yıl atlamakla, işte karakter değişimleriyle geçirdik. Genç oyuncular geldi, sonra onlar bir gitti. Alicent'ın çocukları sürekli değişti. 2 kere değişen, 3 kere değişen oyuncular oldu. O yüzden bu dizinin biraz daha böyle sabit yan karakterlere çok ihtiyacı vardı. Sadece belli çerçevede kendi rolünü oynayacak isimler yok. Mesela bir Brienne'i yok bu dizinin. Ne bileyim bir Hound'u yok veya Hodor'u yok. Yani isim olarak fark etmez. Bunu rolü anlamında söylüyorum, yani küçüklü büyüklü fark etmeden söylüyorum bunu. Zaten ana karakterler bile acayip dağınık bir durumda ki birçoğunu 2-3 bölümde bir görüyoruz bir görmüyoruz falan, hani konular, geçişler falan, yani bazen gerçekten de çok kopuk oluyor. O yüzden bari yan karakterler bu kadar sık değişmeseydi diyorum. Bilen için hiç sıkıntı yok ama genel açıdan
takip etmeyi gerçekten çok zorlaştıran şeylerden biri. Mesela Sir Laurent Marbrand, ya bu adama güzel kendine az böyle bir iki özelliğini görseydik biz ve adam kalsaydı, devam etseydi yani. Başka bir yöntem bulsaydınız Rhaenyra hapsedecek ya da en basitinden Corlys mesela. Zaten sürekli ölüm oluyor. Bir de saçma sapan sebeplerle böyle o istikrar verebilecek yan karakterler de harcanıyor. Mesela Sir Luthor Largent geldi. Fena da bence bir diziye bir hava katmamıştı aslında. Hop, hemen onu da öldürdüler. Yani ana karakterleri çıkartırsak şu dizide üst üste 3-5 bölüm oynayan yan karakter kesinlikle yok ve bu da ciddi bir istikrar sorununa yol açıyor bence. Diğer taraftan ise Aegon ve Larys sahneleri de çok güzeldi. Belki de ilk defa Aegon'a karşı, yüzüne karşı bunları söyleyen biri çıktı. Evet, Alicent'la falan o benzer minvalde konuşmalar olmuştu fakat onların motivasyonu daha farklıydı. İlk defa biri Aegon'un yüzüne onu uyandırmak için, yani Aegon'un iyiliği için Aegon'un kendi kendine söylediği yalanların hiçbirinin gerçek olmadığını söyledi. Aegon hep bir şans gelse, bir fırsat olsa, şöyle olsa böyle olsa gibi takılıyordu ama aslında her şey vardı elinde. Larys de açık açık bunu söyledi. Sadece Aegon o baskı altında ezildi. Asla kaldıramadı bunu ve baskıyla beraber kendini asla geliştiremedi. Bunu da istemedi zaten. Sunfire ile olan samimiyeti haricinde bir tane böyle kendisine artı değer katacak bir tane vasfı yok Aegon'un. Hiçbir şey yapamıyor gerçekten. Ne turnuva başarısı var, ne silahlardan anlıyor, ne siyaset yapabilecek kafası var. Hiçbir şey yok. Tüm bunların üzerine bir de dizide ne istediğini de bilmiyor. Kral olmayı isteyip istemediğini bile bilmiyor. Mesela kitaplarda açıkça ben kardeşimin hakkını çalmak istemiyordum diyordu Rhaenyra için. Daha sonrasında tahta geçtiğinde de kral gibi davranıyordu. Yani onu kabulleniyordu tahta geçtiğini. Kafası çok netti yani. Dizide onu çok farklı bir şekilde karşımıza çıkardılar ve gerçekten dizide hiçbir vasfı yok. Son olarak ise Daemon ve Rhaenyra muhabbeti de çok hoşuma gitti benim. Özellikle o Valyria konuşmaları, Rhaenyra'nın o böyle bir kışkırtma şeker gibi ama onun bakış açısında gördüğümüz konuşmalar falan gerçekten güzeldi. Biraz önce Rhaenyra için uzun uzun konuştuk zaten ama ben böyle sahneler istiyorum ya. Karakterlerin kafalarına girelim. O karakter gelişimine adım adım tanık olalım. Çok zor bir iş değil gerçekten şunları yazmak. Sadece karakter iletişimleri, aralarındaki mesafe ve karakterlerin kafa yapıları açısından bakarsak benim en sevdiğim bölümlerden birisi oldu. Gerçekten de böyle karşılıklı sevdiğim, çok fazla sevdiğim 3-4 sahne var. Ben bölümü gerçekten beğendim. Sanki her şeyi konuştuk gibi. Benden bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla.